Hepatit dediğimiz şey karaciğerin iltihaplanması anlamı taşır ama özelde günlük pratikte kullandığımız zaman hepatitleri viral hepatitleri anlıyoruz. Yani hepatit A, B, C ağırlıklı olarak gördüğümüz viral hepatitleri. Viral hepatitler özellikle hepatit A toplumda çok sık görülen ama büyük çoğunlukla belirtisiz atlattığımız bu hastalık grubu. Ama hepatit B ve C toplum sağlığı açısından ciddi önem gösteren, kronikleşme potansiyeline sahip, siroz oluşturma potansiyeline ve karaciğer kanseri oluşturma potansiyeline sahip virüsler. Dolayısıyla hepatit B ve C'nin tanısı ve tedavisi önem arz etmekte. Bu hastalıklar temelde kan yoluyla ve serumla bulaşır, kan ürünleri yoluyla bulaşır. Özellikle toplu mekanlarda, toplu yaşanılan ortamlarda hijyenik ürünlerin ortak paylaşılması, İlaç bağımlılarında enjektörlerin ortak kullanılması, uygun sterilizasyon ve dezenfeksiyon kriterlerine uyulmayan manikür, pedikür setlerinin ortak paylaşımı, yine aynı şekilde jilet, diş fırçası, cımbız, makas gibi kanla temas etmesi muhtemel ürünlerin ortak kullanımı da bu hastalıklar için ciddi bir risk faktörü, bulaşma için risk faktörü oluşturmakta. Dolayısıyla toplum sağlığı açısından özellikle bu ürünlerin kullanımlarına dikkat etmek, yapılacak olan cerrahi müdahaleler, kan nakilleri, kan verilmesi işlemleri ve uygulanacak olan bir takım girişimsel tedaviler, diş tedavisi gibi tedavilerin mutlak surette hijyenik şartlara, uygun sterilizasyon ve dezenfeksiyon şartlarına uyan merkezlerde yapılmasına dikkat etmek ve özen göstermek lazım. Hepatit B veya C teşhis edildikten sonra elbette tedavisi mümkün ama esas olan diğer tüm hastalıklarda olduğu gibi önemli olan bu hastalığı kapmamak, bulaş almamak. Ancak bulaşma söz konusu olduktan sonra da çaresiz değiliz. Tedavi özellikle yeni gündeme gelen ve son yıllar içerisinde aktif olarak kullanmaya başladığımız ilaçlarla çok daha etkin biçimde hastalığı %95-100'lere varan oranlarda tedavi etme şansına sahibiz. Ama şunu akılda bulundurmak lazım. Tedavinin en önemli ayağı hastalığa yakalanmamak olmalı. Özellikle hepatit B için ulusal aşı programında olan aşıların çocuklara uygun ve zamanında yapılması da uzun dönemde bu çocukların erişkin hayatlarında kronik hepatit hastaları olmalarını engelleyecek en önemli faktör.